Merhaba, hoş geldiniz kanalıma ve mutfağıma. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün yine çok kolay, pratik, muhteşem lezzeti olan bir börek yapacağız. Böreğimiz sadece soğanlı arkadaşlar. Ama öyle bir lezzeti var ki anlatamam size. Hemen yapıp denemeli ve kararı siz vermelisiniz. Bunun için benim 3 adet soğanım var, ufak ufak. Soğanlarımı piyazlık olarak doğruyorum jülyen jülyen. Hiç uğraşmadan rastgele ama ince olmasını dikkat ediyorum. Doğradığım soğanlarımı tavama aldım. Bir 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Ve soğanlarımı güzelce karamelize edeceğim. Bunun için önce hemen 1 çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. 1 çay kaşığı da toz şekerimi koyuyorum. Karamelize olması daha kolay olacak, güzel olacak. Aynı zamanda da lezzet katacak bu toz şeker. Güzelce soğanlarımı kavuruyorum. Soğanlarım çok güzel yumuşadı, karamelize olmaya başladı. Şimdi bu aşamada 1 yemek kaşığı dolmalık fıstığım var, onu ilave ediyorum. Çok elzem değil. Evinizde varsa, imkanınız varsa katmanızı tavsiye ediyorum. Ama yoksa sadece soğanla da aynı lezzeti yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben dolmalık fıstıklarımla soğanlarımı birkaç dakika daha kavuracağım. Sonra ılık suya basmış olduğum kuş üzümlerim var. Yine 1 yemek kaşığı, çok fazla değil. Onu ilave edeceğim. Kuş üzümlerimi de koyuyorum. Ve lezzetlendirici baharatlarımı ilave edeceğim. Soğana en çok kırmızı toz biber yakışıyor arkadaşlar. O füme tadı nefis bir lezzet, koku atıyor. Şimdi hemen yarım çay kaşığı kadar da karabiber. Yine soğana çok yakışan ikinci baharat. Yeni bahar da koyabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize ve damak tadınıza bağlı bunları koymanız. Ama ben bu şekilde nefis bir lezzet yakalıyorum. Benim damak tadıma çok uygun olan lezzet yakalıyorum. Ve harika bir iç oluşuyor. Soğanlarım oldu sayılır. Birkaç dakika daha çevirdikten sonra tamamdır. Şimdi yufkalarımızı ıslatacağımız sosumuzu hazırlıyoruz. O da çok basit arkadaşlar. Sadece yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ve yarım çay bardağı da su koyuyoruz. Güzelce karıştırıyoruz ve yufkalarımıza geçiyoruz. Evet, şimdi yufkalarımızı 4 eşit üçgen haline getireceğiz. Bir yufkamı ben 2'ye katladım. Katladığım yufkayı ortadan kesiyorum. Hepsini eşit üçgenler haline getirip üst üste koyacağız. İşimiz kolay olsun. Evet, yufkalarımızı üçgen haline getirdik. Şöyle kenara alıyoruz. Tek tek yufkalarımızı işlemden geçireceğiz. Hemen bir üçgenimizi açıyoruz ve bu hazırlamış olduğumuz su ve yağ karışımını yufkamızın her yerine sürüyoruz. Çıtır çıtır yapacak arkadaşlar bu sos. Evet, her yerini yağladıktan sonra tam ortasından yufkamı döndüre döndüre büzdüm. Görebiliyorsunuz umarım, iyi çekebiliyorum. Büzdüğüm yufkama da az önce hazırlamış olduğum ve soğuttuğum iç harcını koyuyorum. Hemen bir tatlı kaşığı kadar, çok fazla koymayacağız arkadaşlar, taşma yapmasın. Ve kenarlarından çekerek üstünde topluyoruz. Ve bastırıyoruz hafifçe. Hafifçe.
zarar vermeden şöyle göstereyim. Burası alt kısımda kalacak. Üst kısmı da böyle nefis bir gül şeklini alacak. Bütün yufkalarımızı aynı şekilde işlemden geçireceğiz. Gördüğünüz gibi çok kolay arkadaşlar. Çocuk oyuncağı, sigara böreği yapar gibi çok güzel bir şekilde kolaycacık hemen hallediyoruz ama daha sanki şık ve görseli fazla bir şey çıkıyor ortaya. Yiyenler ve görenler de çok uğraştırılmış bir börek zannediyorlar. Şimdi tekrar yapıyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Ortasından döndürüyorum, büzüyorum. Sanki hani ev hanımları masa örtülerimizi büzeriz ya, o şekilde. Hafif büzdükten sonra ortasına bu güzel harcımızı yerleştiriyoruz. Kenarlarından şöyle çok fazla bastırmadan kapatıp üzerine şöyle bastırıyorum. Dediğim gibi burası alt tarafta kalacak. Gördüğünüz gibi nefis bir gül şekli çıkıyor arkadaşlar. Ben yağlamış olduğum fırın tepsime diziyorum. Siz arzu ederseniz bir yağlı kağıt koyduğunuz tepsiye koyabilirsiniz. Benim tepsim teflon. Dolayısıyla bunda çok güzel çıtır çıtır börekler pişiyor. Bu arada da fırınımı 180 derecede açtım. O da ısınıyor. Ben bunları bitirene kadar fırınım da ısınmış olacak. Son bir tane daha gösteriyorum sizi sıkmamak adına. Ondan sonra ben kendim devam ediyorum. Büzüyorum, büzüyorum, büzüyorum. Bu kadar da kolay. Büzdüm. Ortasına iç harcını koydum. Ve kenarda kalan kısımlarını üstüne toplayıp bastırıyorum. Bu kadar basit. Şimdi ben hepsini bitireyim. Bittikten sonra görüşeceğiz. Evet, böreklerim hazır. Şimdi bir adet yumurta sarısını 1 yemek kaşığı süt, 1 yemek kaşığı da sıvı yağla güzelce açtım. Çok bastırmadan, zarar vermeden böreklerimin üzerine bu karışımı şimdi sürüyorum. Dediğim gibi fırınımda 180 derecede ısındı. Fanlı ayarda, fanının sesini duyuyorsunuzdur. Her yeri güzelce kıpkırmızı olana kadar fırında pişecek kontrollü bir şekilde. Evet, böreklerimiz hazır. Şimdi fırına gidiyor. Pişsin, görüşelim. Böreklerin fırından çıktılar. Harika bir şekilde kızarmışlar. Çıtır çıtır olmuşlar. Bir ilk sıcaklığı geçsin, biraz ılınsın. Servis edip size iç dokusunu göstermek istiyorum. Harika böreklerim 5 dakikada hazır oldu. 20 dakikada 180 derece fırında kontrollü bir şekilde pişirdim. Hazırlamam 5 dakika sadece ve çok lezzetli, emin olun. Şöyle size göstermek istiyorum. Umarım siz de denersiniz. Bir de dokusunu göstermek istiyorum size arkadaşlar. Şöyle altlarını çok güzel oldu. Görsel bakın, çıtır çıtır görüyor musunuz arkadaşlar? Nefis bir börek. Kıtır kıtır bir börek. İçinde soğan, kuş üzümü ve dolmalık fıstık. Çok lezzetli oldu, çok güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir ve siz de evinizde denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Lütfen yorumları ihmal etmeyin çünkü çok heyecanla, merakla bekliyorum düşüncelerinizi. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Daha çok güzel tarifler gelecek arkadaşlar. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.